Merhaba ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet arkadaşlar, 2025 burç yorumlarıyla karşınızdayım. 2025 gerçekten dolu dolu, heyecanlı bir şekilde geliyor. Jüpiter malum ikizler burcunda. Üzerine bir de Uranüs ikizler burcuna eklenecek ve popülerliğiniz artacak. Belki de yaşamda yaşam enerjiniz de artacak. Çünkü Uranüs gerçekten hareketli, yerinde duramayan, bir anda harekete geçiren bir gezegendir. Yükselen burcunuza değiyor olması, yükselen burcunuza geçiş yapıyor olması hayatınızın kontrolü biraz kaçtı ama bu iyi yönde şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Zaten siz değişken bir burçsunuz. O yüzden yeni gelişen olaylara adapte olmak sizin için çok da zor ve problem olmasa gerek. Gelelim İkizler Burcu'nda Uranüs ne anlama gelecek? Tabii ki Jüpiter ne demiştik? Akıllı ve bilgili, kültürlü olduğunuz yerlerden artık size ihtiyaç duyulacak, vazgeçilmez olacaksınız. Uranüs de bunun bir üst oktavı şeklinde düşünebiliriz. Yani artık parladık, alanında ödüller aldık ya da uzmanlaştık ya da yerimiz tescillendi. Yani artık o kontrolü elimize aldık, gücümüzü herkese ispatladık şeklinde de düşünebilirsiniz. Atama, terfi, evlilik, boşanma gibi ani beklenmedik gelişmeleri de getirir ama hayatınızda bitmesi gereken kişiler gidecek, gelmesi gereken kişiler de hayatımıza dahil olacak şeklinde düşünebiliriz burayı. Tabii ki çift yerden para kazanmak, çifte kariyer yapmak gibi bir konuyu da eşitliyor sizin için diyebilirim. Ve bilgili, kültürlü olduğunuz konumda uzmanı haline getirecek. Belki alanında ödüller alacağınız bir konuma ve duruma getirecek. Özellikle haritanızda 0 derece, 1 derece, 2 derece, 3 derecelerde gezegeniniz varsa Plüton'un, Neptün'ün aynı zamanda da Uranüs'ün etkilerinden bu yıl daha çok faydalanacaksınız diyebiliriz arkadaşlar. Plüton'un Kova burcuna geçişi sizin haritanız için 9. ev konularını tetikleyecek arkadaşlar. 9. ev nedir? Tabii ki hukuksal konular. Hukuksal bir davanız süreciniz varsa bu konularda güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Olumlu ve pozitif yönde bir gelişme kaydedeceksiniz. Çünkü size attığı güzel bir üçgen açı olacak arkadaşlar bu süreçte diyebiliriz. Tabii ki yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsak, özellikle ticaret veya sürekli sık seyahat halinde olduğumuz bir yurt dışı seyahatlerimiz varsa buralardan gelecek olan fırsatlar ve yükselmeler de yine söz konusu olabilir. Yurt dışı bağlantılı iş ortaklığı yapabiliriz arkadaşlar. İthalat, ihracat gibi konularımızı tetikleyebilir ve buradan güç ve parayı kazanabiliriz. Bu konularda da yine oldukça yoğun destekler söz konusu olacak. Yurt dışına taşınmak istiyorsak o zaman köklü bir değişim olacak demektir arkadaşlar bu. Yani gittiğimiz yer artık yuvamız, evimiz hatta köklendiğimiz yer haline gelecek. Plüto'yla bir taşınma geliyorsa eğer geri dönüşü yoktur arkadaşlar. Buradan Amerika'ya gittiniz diyelim orada öyle bir kök salacaksınız ki öyle bir işletme kuracaksınız, öyle bir yerleşik düzene geçeceksiniz ki tekrar artık geri dönme ihtimaliniz ortadan kalkacak. Orası sizin vatanınız haline gelecek gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki Amerika herkes için Amerika olacak diye bir şey yok ama herkes gittiği yerlerde kökleniyor olacak. Yani burada uzak bir taşınma ihtimali söz konusu. O uzaklara gittiğimiz yer bizim kalıcı ve kök saldığımız yerler haline gelecek diyebilirim. Tabii ki yurt dışı bağlantılı üniversiteye gidecek olabilirsiniz. Yani eğitim hayatınızı, yüksek öğreniminizi bir yurt dışında tamamlama ihtiyacı hissedebiliriz. Böyle bir konu ve gündemimiz varsa belki okuduğumuz okul o kadar bize deneyim ve tecrübe katacak ki ileride yaşayacağımız vatanımız haline gelecek. Oradan kopmak istemeyeceğiz. Yani oradaki o okul bize öyle bir avantaj sağlayacak ki
iş fırsatları yaratacak, iş sahası yaratacak ve oradan geri gelmek istemeyeceğiz. Çünkü oradaki gücü hiçbir zaman yitirmek istemeyeceğiz. Öyle bir güç sahibi yapacak. Tabii ki zaman zaman zorlandığımız konular olabilir. Çünkü Plüto ile geliyor bu değişim. Her ne kadar zorlansak da gücü ve başarıyı orada elde ettiğimiz için pes etmek istemeyeceğiz diyebilirim. Yurt dışı ile ilgili bir konumuz varsa mücadele etmemiz gereken bir ana gündem burası diyebilirim size kısacası. Gelelim Neptün ve Satürn'e. Bunların ikisini birlikte anlatacağım. Niçin birlikte anlatacağım? Çünkü bunlar birbirine eşlik ederek Koç burcuna geçiş yapacaklar aslında. Ardışık bir şekilde. Malum Balık burcunda 14 yıldır seyahat eden bir Neptünümüz var. Artık tamamlamak üzere diyebiliriz. Gelelim Satürn'e. Satürn'de yaklaşık 2 yıldır Balık burcunda ilerliyor. Biraz bu ikisinin seyahati bizim yolumuzu şaşırttı. Hedeflerimizde başarıyı ve mutluluğu çok da yakalayamadık. Başardık diyeceğimiz konular hep bir mücadele, bir zorluk, bir fedakarlık içerdi gibi düşünebilirsiniz. Artık bu yıl Koç burcuna geçiş yapacak ya, gitmeden de size biraz ödüllerini verecek. Yani bu kadar zamandır sana baskı yaptık, birilerini idare ettirdik, birilerini kalkındırmak zorunda bıraktık. Kendimizi ön plana değil, işimizi, iş arkadaşlarımızı ön plana koyduk. Onlar için elimizi taşın altına koyduk. Artık seni ödüllendiriyorum ve terfi ettiriyorum diyecek. Yani yönümüzü bulamadıysak, kaybolduğumuzu düşünüyorsak, kariyerimizde bir baltaya sap olamadım diye bir fikir, düşünce içerisinde çabalıyorum ama yerimde sayıyorum diye bir düşünceniz varsa bil ki artık Satürn size ödül vermek üzere. Belki de e, bulunduğumuz işletmenin sahibi olma ihtimali, bulunduğumuz işletmede müdür gibi bir yönetimi ele alma fırsatı verecek bize. Eğer burada deneyim ve tecrübe kazandık ve burada daha fazla ileriye gidemeyeceksek, burada bir işten çıkış ama yaşadığımız deneyim ve tecrübelerden dolayı da yeni bir iş fırsatı doğacak arkadaşlar. Yani o kadar deneyimliyiz, o kadar donanımlıyız ki bilmediğimiz ve anlamadığımız hiçbir şey yok gibi. Zaten ikizler meraklıdır. Yani bu benim işim değil, niye öğreneyim demez. Her şeyden bir fikri ve düşüncesi vardır. İşte bu bilgi ve donanım sizde tamamen bir büyüme enerjisi yaratacak ve 2025'te artık teklif ardına teklif yağmaya başlayacak. Bulunduğumuz iş yerinde yükselemiyorsak bu buradan çıkıp bambaşka bir yerden teklif almak. Yani deneyim ve tecrübelerimizi ortaya koyabileceğimiz yeni bir işletmeye geçmek ya da bu kadar deneyim ve tecrübeyi kendi işimizi kurarak yapmak şeklinde de düşündürüyor bizleri arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu geçişleri. Kuzey Ay düğümünün de Balık burcuna geçmesiyle beraber kariyerimizde artık sağlam, kalıcı, köklü ve vazgeçilmez olacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, 2025 gerçekten çok heyecanlı, dolu dolu geliyor. Bütün burçlar, bütün gezegenler burç değiştiriyor ve hepimizi bir sarsıyor. Bitirdiğimiz, sonlandırdığımız, yeniden başladığımız konular hayatımızda idrak edecek. Bu konularda bize bildiğin bir mevkiye taşıyacak. Özellikle İkizler Burcu için bu hedef noktada olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki Güney Ay düğümünden de bahsetmeden sonlandırmayacağım bu videoyu. Güney Ay düğümümüz biliyorsunuz Terazi burcundaydı. Aşk ve ilişkiler konusunda oldukça zorlandık arkadaşlar. Dengesiz, tutarsız, bir var bir yok gibi kişiler getirdi hayatımıza. Bizi bayağı bir üzdü, yıprattı. Artık hayatımızda gerçekten kalıcı bir yer edinmek için onları da harekete geçiriyor olacak. Ya da hayatımızdan tamamen çekip gidecekler ve bizi kariyerimizle, hayatımızda baş başa bırakacaklar. Eğer ki gerçekten o sınavı atlatamayan
sevgililer tamamen yok olacak ve yerine en iyisinden, en güzelinden bu yani bir buçuk yıldır mücadele ettiğimiz sevgili konularında yaşadığımız tecrübeleri, deneyimlerin bir ödülü olarak hayatımıza bambaşka yeni insanlar getirecek. Belki de bu daha hayırlıdır diyeceğiz. Tabii ki Güney Ay dün Başak'a geçecek. Bu da sizin dördüncü eviniz olmuş olacak. Dördüncü ev yuva konularıdır arkadaşlar. Biz bu kadar yükseldik, sözümüz, itibarımız geçmeye başladı. Herkes arkamızda ve bizi destekliyorken maalesef ailemiz bu konuda bizi aşağı çekiyor olacak. Yurt dışına gitmek isteyeceğiz, ne gerek var diyecekler. İş kurmak istiyoruz diyeceğiz, sabit maaş bırakılır mı diyecekler. Yani diyecekler de diyecekler. Biz ilerlemek istedikçe onlar bize hep negatif taraflarından konuşacak, hep bizi aşağı çekmek isteyecek, gerek yok diyecek, düzenimizi bozmayalım diyecek, oraya gidersek ne gelir başımıza bilmiyoruz, bu kadar maceraya gerek var mı diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki evet var. Kısacası bu arkadaşlar. Yani ne kadar mücadele, o kadar başarı sizin için. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. 2025 sizler için unutulmaz bir yıl olacak. Mutluluk, sağlık ve başarıyla gelsin, kolaylıkla ve güzellikle gelsin diyorum. Hoşça kalın.